Herkese selamlar, ben Fuat Deri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Kazakistan'ın eski başkenti olan Almatı şehrindeyim. Bu videoda sizlere Almatı şehrini göstereceğim. Gezilecek birkaç tane yer var. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Buranın pazarı var, camisi var, katedrali var, parkı var. Geniş caddeleriyle Orta Asya'nın en renkli şehirlerinden birindeyiz. Almatı şehrindeyiz. Bakalım bu videoda bizi neler bekliyor, neler göreceğiz. Şehri beraber keşfetmeye çıkalım. Hazırsanız video başlasın. Bizim yediğimiz elmanın ana vatanı, atası buradan. Sovyet ülkelerinde bunları sık sık göreceğiz. Atın kim abi? Ruslan. Tatlı bir şey aldım böyle kağıt. Bu aldığımız sana göre ucuz mu pahalı mı? Evet. YouTube diyor ki bize abone olmayı teşvik edin, yorum yazsınlar. Tamamen ahşaptan yapılan bir katedral ve hiç çivi kullanılmamış. Gördüğünüz üzere 1907 yılında inşa edilmiş, dünyada bu şekilde yapılan en büyük ikinci ahşap yapıymış bu gördüğünüz Zenkov Katedrali. Sovyet döneminde ibadete kapatılmış, bir dönem müze olarak kullanılmış burası. Mimarisine bakınca zaten fark ediyorsunuz, diğer bizim gezdiğimiz katedral ve kiliselere hiç benzemiyor. Özellikle Kırgızistan'daki Karakol şehrindeki tamamen ahşaptan yapılmış kiliseye de biraz benziyor, onu andırıyor ama bu biraz daha renkli. Kubbeleri altın kaplamaymış. Katedral açık mı kapalı mı bilmiyorum fakat eğer açıkça size içeriği göstermek istiyorum. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir, hepiniz iyisinizdir. Ben dün dinlendim. İlk gün geldiğimde bir gün böyle dinlendim. Biraz dışarı çıktım. Şehri keşfettim. Buradaki insanlar çok farklı. Hani dedim ya sizlere, Kırgızistan'dayken Türkiye ile kıyasladık insanları ve şehri vesaire. Kazakistan, Özbekistan'a gittikten sonra artık Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'la kıyaslama yaparız. Orta Asya'daki ülkeler olduğu için. Buradaki insanlar bana biraz daha soğuk geldi, bilmiyorum. Biraz daha yani kamerayla rahat değilim yaklaştığım zaman. Somurtkan bir yüz gördüm geldiğimde. Çok öyle güler yüzlü değiller. Sebebini bilmiyorum ama hiç böyle sıcak hissetmedim, yakın hissetmedim. Kırgızistan bu konuda daha önde gördüm. Şöyle bir girelim, bayağı kalabalıkmış. Bakın insanlar içeri girdiğinde eşarp takıyor. Çok renkli arkadaşlar. Bunlar altın kaplama olamaz. Burada bir evlilik törenine şahitlik ettik. Arkadaşlar çok güzel ve çok özel bir ana şahitlik etmedik mi ya? Yani sorry. Tam çekecekti. Ben çıktım ya. Şöyle. Yani kültürler, inançlar farklı ama bunu böyle yakından görüp şahitlik etmek çok farklı hissettirdi. Güzel bir deneyim oldu benim için ya. Sizler de gördünüz, şahitlik ettiniz. Videonun seyri değişiyor, böyle spontane gelişiyor. Neler yaşayacağımı her zaman videonun sonunda söylüyorum. Acaba neler yaşayacağız, neler göreceğiz diye.
Bunu hiç beklemiyordum. Buraya bir düğün törenine şahitlik ettik. Ve gelen bir çift daha vardı. Onlar da sıralarını bekliyorlardı. Bayağı uzun sürüyor ama. Ben sizlere böyle bir göstermek istedim detaylı bir şekilde. Biraz uzun tutmuş olabilirim. Onu izlemenizi istedim. Pamfilov Parkı'nın içindeyiz. Pamfilov Parkı'nın içinde katedral var böyle. Zenkov Katedrali. Şöyle bir meydanda insanlar kuş besleyebiliyor. Burada buğday satıyor abimiz. Çocuklar burada şu küçük bisikletlerle falan onlara binebiliyorlar. Şurada çocuklar için küçük arabalar var. Pamfilov Parkı'nın içerisindeyiz. Çok sessiz, çok sakin arkadaşlar burası. İnsanlar böyle bakın şuralarda böyle oturmaya geliyorlar, dinlenmeye geliyorlar. Temiz havanın keyfini çıkarıyorlar. Bugün hava kapalı olmasına rağmen güzel yani. Çok öyle soğuk bir hava yok. Ama parkın içi bir tık böyle biraz daha nemli, daha güzel. Bu parkın içinde sincaplar var. Sincapları besleyen insanlar da var. Buraya gelip sincapları besliyor ama ben daha görmedim. Sadece bunu bir yerde okumuştum. Şöyle kocaman çok büyük bir park. Katedral şu tarafta kaldı. Şöyle küçük bir meydan. Yine aynı şekilde oyuncak arabalar var. Şöyle akülü araçlar var çocuklar için. Burada da büyük bir heykel var. Ne heykel olduğunu bilmiyorum. İnsanlar burada fotoğraf çekiliyorlar. Evet, böyle bir heykel. Şu anda Arbat Caddesi'ndeyiz. Arbat Caddesi'ne geldik. Burası çok meşhurmuş. Hani restoranlar var. Gece ışıklandırması özellikle meşhur bir yermiş burası. Şu telleri görüyor musunuz arkadaşlar? Elektrik bunlar. Bunlar şu otobüsler, elektrikli otobüslerin telleri. Az önce bir tane otobüs geçti. Şöyle yukarıdan bakalım. Göstereyim sizlere. Tamamen elektrikle çalışıyorlar bunlar. Sovyet ülkelerinde bunları sık sık göreceğiz gibi. Yani Sovyet ülkelerinde daha fazla. Almatı'nın ilk pişe şekli caddesi olan Arbat Caddesi olarak geçiyor burası. Alışveriş yapmak, sokak sanatçılarını izlemek ve yerel lezzetleri tatmak için ideal, güzel bir yermiş. O yüzden buraya geldim. Bakalım neler var burada, hani yazıldığına göre sokak lezzetleri vesaire. Restoranlar var. İnsanlar burada takılıyor. Caddede birçok kafe ve restoran varmış. Hediyelik eşya satan yerler de varmış. Gün boyunca canlı bir atmosfer sunuyor. Burada akşam saatleri ışıklandırmasıyla çok meşhur. Işıklandırmayla daha da bir güzel bir atmosfer oluşuyormuş. Daha bir güzel oluyormuş. Bakın şunlardan bahsediyorum. Ay gidiyor. Şu. Bazıları böyle elektrikli, tamamen elektrikle çalışıyor. Hiç ses çıkmıyor araçtan, otobüsten. Bu arada Yandex.Go'dan taksi ve bunları kullanabiliyorsunuz. Ben Yandex.Go'ya baktım. Otobüs nereye gidiyor diye, hangi duraktan bilmem gerekiyor diye, kaç numaraya bilmem gerekiyor diye Yandex.Go'dan bakarak buraya geldim. Ve o kadar uzak olmasına rağmen, 16 kilometre olmasına rağmen yarım saat içinde geldim. Çok hızlı da geldim. Hani o kadar uzun sürmedi. Trafik yoktu çok şükür. Trafik olmadığından dolayı rahat bir şekilde geldim ama akşam trafiği çok fazla oluyor. Akşam bayağı trafik oluyor. Bir de sabah erken saatlerinde trafik var. Taksilerin ücretleri trafiğe göre değişiyor. Bilginiz olsun. Bakın görüyor musunuz bu? Şöyle dönerken sadece bu dönüyor. Kablolar hiçbir şekilde hareket etmiyor. Büyük, geniş caddeleri olan Sovyet ülkesi, Sovyet toprakları. Bunu Özbekistan'da da göreceğiz aynı şekilde büyük bir ihtimalle. Buradan Almatı'dan Astana'ya geçtiğimde de orada bizi neler bekliyor bilmiyorum ama Astana'ya biraz daha Dubai şehri diyorlar. Yani yapay bir şehir diyorlar. Sonradan kurulan bir şehir. Almatı buranın eski başkenti arkadaşlar. Eski başkentmiş ve Almatı adını elmadan alıyor. Elmanın, bizim yediğimiz elmanın ana vatanı, atası buradan çıkmış. Yani burada yetiştiriliyor. Burada elmalar meşhur, çeşit çeşit elmalar varmış. O yüzden buranın adı Almatı. Yani elma. Elma anlamına geliyormuş. Ben daha kahvaltı yapmadım. Şurada bir börekçi var. Burada Almatı sadece elmalarla meşhur değil tabii ki. Buranın meşhur olan dağları var. Arkadaşlar dağların tepesinde, içinde göller var, doğal göller var. İnsanlar özellikle buraya, dağlara, göllere çıkmak için geliyor. Oralarda kamp kuruyorlar, doğa yürüyüşleri var. Kırgızistan'da olduğu gibi. Mesela büyük Almatı Gölü var.
Dağların içinde saklı göller. Büyük Almatı Gölü varmış burada. Bir yanda ise kışın kayak yapabileceğiniz Simbula Kayak Merkezi de bulunuyormuş. Kışın kayak yapabiliyorsunuz. İnsanlar kayak için kışın buraları tercih ediyor. Buralara kışın da turistler geliyor. Ve burası aynı zamanda Sovyet döneminden kalma nükleer geçmişe de oldukça yakın. Hissiyat, mimarisi ve geçmişiyle hala o dönemlerin izlerini taşıyor. Daha önce Sovyet ülkesine gitmemiştim, görmemiştim. Sadece Ermenistan Sovyet ülkesine, İran'dan Ermenistan'a geçtiğimde o şeyi gördüm. Yani Sovyet ülkesini hemen anlayabiliyorsunuz girdiğinizde. Kendini belli ediyor. Geniş caddeleri, soğuk, böyle arabalar, mimariler, binalara baktığınızda tamam diyorsunuz, işte bu Sovyet döneminden kalan apartman bina diyorsunuz. Kazakistan, Kırgızistan'a göre bir tık daha pahalı. Belki bana göre yine pahalı bir yer ama Türkiye kıyasladığımız zaman ucuz. Kazaksın değil mi? Kazak bunu. Türkçe ilk defa Kazakistan'da Türkçe konuşan birine denk geldi. Ya, Xusaydı, Xusas. Biraz biliyorsun. Ya, biraz biliyor. Biliyorum. Atın kim abi? Ruslan. Benim atım Fuat. Fuat. Çok memnun oldum abi. Fuat, Kazak'ta Kuat degen at. Kuat. Kuat diye okunuyor. Kazak'ta Kuat, Türkçe Fuat. Fuat. Evet. Sen burada hediyelik eşya satıyorsun abi. Biz Böyle. Bunlar Magnetler, suvenir. magnetler böyle. Dostlar, her türlüsü satıyoruz. Kazakistan magnetleri böyle. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz üzere göller var değil mi bunlar? Göller, Kolsay. Dağların içinde. Yok. Alsta havadan bayağı. Dışarıda biraz değil mi? Ya, Almata'nın dışındaymış. 220 kilometre. Baya güzel bir yere benziyor. Bunlar Kolsay degen. Bak burası da kayak merkezi. Bunlar Teleferikler var böyle. teleferikler var. Bunlar Şımbulak. Şımbulak Tauda. Tauda. Yani. Dağda. Doğuda. Şimdi ne diyordunuz daha? Tauda. Tauda değil mi? Tau. Tauda. Ya. Tauda Türkçe? diyorlar. Dağda. Dağda. Aynı, Dağda. biraz aynı. Tauda. Böyle geleneksel bir yurt koymuşlar buraya. Ya, bu Kazakça şimdi tamaklar, restoran. Buna Ya. tamak içinde var. Ya şimdi. Bugün canlı. İçinde yemek yiyorlar arkadaşlar. Ya, ama bugün kapalı. Magnetlerin bası kança, tanesi kança. Pul. Evet, pul. Kança. 500. 500. 1 dolar arkadaşlar böyle. Aha, 1 dolar. 1 dolar bunlar. Temir. No. Metal. Bunlar metal. Bunlar ne kadar? Ya. Bunlar 2000 tenge var. 2000. 2000. 2000. Bunlar da yaklaşık Bunlar 700. 3 dolar, 4 dolar. Ağaç. 4 dolar. Bu da 1,5 dolar. 700. Evet, 700. Bu güzelmiş ama ya. Bakın. Şöyle Kazakistan haritası. Arkadaşlar buradan şöyle küçük tatlı bir şey aldım, böyle kağıt. Şöyle küçücük. Desteleri de çok güzel. Şöyle çıksa destelere bakın. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Arkadaşlarla böyle oynarım arada. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar adın neydi atın? Cihan diyebilirsiniz. Cihan. Gerçek Kazak ismim Jiger ama Türk arkadaşlara anlamı olsun diye Cihan diyorum. Kısaca Çünkü, çağırsınlar. Evet, Cihan. evet. Aynı Çünkü, benzer ad zaten. Biraz benzediği için. Jiger diyeceksin, bütün insanlar ciğer diye anlıyor beni. Yani, ciğer. Evet. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de şeye gittim. Bizim bölgede bir Starbucks gibi bir şey vardı. Evet. Oraya gittim. İsminiz neydi dedi. Ben dedim ciğer. Sonra orada ciğer bey siparişiniz hazır demişti. Ciğer ne biliyor musun? Evet tabii Yemek, biliyorum. Ciğer, karaciğer var. Orada bir top şey vardı. Bir grup kızlar vardı. Onlar geliyor, hepsi gülüyor bana. Ciğer bey diye. Ondan sonra ben Cihan diyorum. Arkadaşlar Cihan'la biraz konuştuk. Balıkesir Üniversitesi'nde okumuş 2 yıl. Hangi bölüm? Siyaset bilim ve kamu yönetim. 2 yıl. Evet. 1,5 sene önce bitti. Evet. Yok 1,5 değil. Yarım yıl önce. Yani 1 yıl, 6 ay önce. Evet. 1 yıl bile değil. Daha yeni bitmiş o zaman. Peki Türkçe... Ama hala bitirmedim. Yine gideceğim Ekim'de. Yine inşallah. gideceksin. Evet. Peki Türkiye'ye gitmeden önce biliyor muydun sen Türkçeyi?
Türkçeyi biraz biliyordum ama İstanbul'a gittim. Ben 2 ay orada kursa gittim. İstanbul'da. Özellikle avcılarda 2 ay oturdum. Zor muydu ilk Yok. gittiğinde? Kazak olduğum için çok kolay. Çünkü Kazakça'ya çok benziyor. Evet, Gördünüz hemen- siz. Orada öğrendin o zaman sen. Evet. Kursa giderek öğrendin. Ondan önce ben biraz biliyordum. Çilek kokusu ile şeyler görüyordum, diziler gibi. İzliyordun daha önceden. Evet. Türkiye'nin en çok neyini seviyorsun? Benim oradaki şeylerim var, arkadaşlarım var, Türk arkadaşlarım. Onlar vallahi Özlüyorsun çok iyi. buraya geldiğinde. Evet, çok iyi insanlar. Onları buraya çağırmak istiyorum ben. Evet, burada misafir Yani etmek ya, istiyorsun. evet, misafir etmek istiyorum. Yemek olarak neyi özlüyorsun? Yemekleri orada biliyor musun? Et çok yok. Çok et yok. Kazakistan'daki Balık, gibi. evet. Siz eti Özellikle çok seviyorsunuz. balık ve tavuk. Ben İstanbul'da yaşarken tavuk dünyasına çok gidiyordum. Tavuk dünyasını çok seviyorum ben. Köri soslu, makarna, Evet. tavuk, o en güzeli. Senin için peki buranın şeyi nasıl, ekonomisi nasıl? Yani bu aldığımız Ha. sana göre ucuz mu, pahalı mı? Evet, bize özel bu gibiler, dükkanlar, onlar pahalı. Fırınlar. Şu an aldığımız yer pahalı bir yerdi. Evet, bundan daha ucuza bulabilirsiniz. Ama o pazarın içinde yani nasıl anlatayım? Salaş bir yer. Evet, Salaş yerlerde Çok daha bir- lokanta gibi Evet. yerlerde daha ucuz daha oluyor. ucuza bulabilirsiniz. Türkiye'deki fiyatlar nasıl sana göre, buraya göre Çok pahalı, kıyasladığında? Türkiye çok pahalı benim için. Evet. Yani yemek, içecek değil. Telefonlar, bir gadgetler var ya, onlar. Mesela ben bunu İnternet, sim kart. aldım. Tenge ile 600.000 TL'yi aldım. Evet. Bu 15 Pro Max. Mesela Türkiye'de 2000 dolar olacak o. Evet, daha pahalı Türkiye'de. Evet. Çünkü Yani şeyden alıyorsun. Türkiye'de sen bir tanesini kendine satın alıyorsun. Beş tanesini. Fiyat olarak 5 tanesini sen veriyorsun. Bunu- Cumhuriyete veriyorsun. Bunu anladıysan tamamdır, sen bizden olmuşsun. Evet. Burası da sizin yer. Burası da benim. Şurada magnetler var. Anahtarlık. Öz kardeşin değil bu. Evet. Benim babamın erkek kardeşinin, eşinin, ablasının oğlu. Kim olacak o? Arkadaşlar bu soruyu cevap verin yorumlarda. Kim olacak o? Babanın, Babamın Kardeşinin, erkek kardeşinin, eşinin, eşinin, ablasının oğlu. ablasının oğlu. Şöyle mojito aldık. Cihan da benim gibi sıcak içecek sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Baya güzel bu ama sevdiğim en naneli, limonlu, soğuk, buz gibi içecek. Bunları bu arada Kazakistan'da hemen hemen ilk yemeğim olacak, ilk deneyim olacak benim. Öyle mi? Evet ben geldiğimde gördünüz zaten arkadaşlar. Gel buraya otur gel. Gördünüz zaten, ben şeye gittim, Grand Park diye bir yer vardı. Oradan ben hamur falan aldım, böyle çiğ börek tarzı bir şeyler aldım. Onu yedim. Dün de pizza şeyler yedim, dilim pizzaları falan aldım. Bakalım tadı nasıl, bu tavuklu bir şey böyle. Bu arada at etini yediniz mi? Kırgızistan'da yedim. Kırgızistan'da mı? Nasıl? İlk defa yedim. Nasıl? Çok tuzlu, çok sert, yağ çok değişik. Evet. Tadı güzel ama. Evet. Sucuk tadı gibi. çok güzel. Evet. Değil mi? Bu güzelmiş. Nasıl Turancapa? Arkadaşlar mesela şunu söyleyeyim. Videonun başlarında dedim ki Kazakistan'daki insanlar soğuk. Bunu ben Cihan'a da dile getirdim ama mesela Cihan'ı gördükten sonra, tanıdıktan sonra o düşünce biraz daha değişti. Biraz daha değişiyor. Hani insanları tanıdıkça bu değişecek. Belki ilk 3 gününde bunu anlamayabilirim. Cihan'la sohbet ettik, kamerayı kapattım. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Bayağı bir sohbet ettik bir saat boyunca. Anlattı Kazakistan'ı. Türkiye ile ilgili konuştuk, Kazakistan'la ilgili konuştuk. Hem kültürlerimizi falan kıyasladık. Farkına falan şey yaptık, farkını konuştuk. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Bunu ben dile getiriyorum. Zaten bunu dile getirmek zorundayım. YouTube bunu bizden istiyor. YouTube diyor ki bize abone olmayı teşvik edin, yorum yazsınlar, hype puanı göndersinler, beğensinler videoyu ki senin video algoritması yükselsin. Seni tanımayan kişilerinin önüne çıkarayım videoyu diyor. YouTube diyor. Bizden bunu istiyor. Ben de sizlere bunu hatırlatmak zorundayım ki sizler de beğenin, yorum yapın. Bana destek olun. Videoma bağış yapanlar var. Az çok demeden bağış yapıyorlar. Yani bunu görünce çok mutlu oluyorum. Bu daha fazla destek demek. Kesenize bereket, çok teşekkür ederim. Kanalımda katıl butonu var.
bana katılabilirseniz. Gün geçtikçe yeni kişiler katılıyor kanalıma. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok motive ediyor beni bu. Çok da teşekkür ediyorum. Kur bu şekilde 522 1 dolar 522 tenge. Tam 7000 kişilik kapasitesi var bu caminin. 1999 yılında inşa edilmiş. İşlemeler, detaylar, kubbeleri altın kaplamalı. Yani dış cephesi tamamen beyaz mermerden yapılmış. Minaresi ise altın varakla süslenmiş bir cami. Gerçekten ilk bakışta ihtişamını hissediyorsunuz böyle geldiğinizde. Uzaktan falan fotoğraflardan daha da güzel görünüyor yakından. İçerisi açıksa bir içeriği göstermek istiyorum sizlere ama nereden gireceğiz bilmiyorum. Bakın ince ince süslenmiş, işlenmiş. Bakın gördüğünüz üzere böyle ince ince süslenmiş dış cephesi caminin. İslam mimarisinin burada ne kadar zarif yansıtıldığını görüyoruz. Burası hem ibadete açık hem de turistler de ziyaret edebiliyor. İçeride insanlar namaz kılıyor. Şöyle. İşlemeler, detaylar, kullanılmış malzemeler çok kaliteli. Özellikle dış cephesi ve iç cephesi de büyük ihtimalle beyaz mermerden yapılmış. İç kısım da beyazdı. İç kısımdan emin değilim ama dış cephesi tamamen beyaz mermerden yapıldığını söyleyebilirim. Kapısı da muhteşem. Yani giriş kapısı devasa büyük bir cami. O büyük kapıdan içeri giriyorsunuz. İnsanlar içeride namaz kılıyor. İnsanlar ibadetlerini yerine getiriyor. Halka açık, turistlere açık. Buraya geldiğinizde burayı ziyaret edebiliyorsunuz. İnternette yani Google Maps'te Merkez Camisi yazdığınızda çıkar. Almatım Merkez Camisi diye. Şu anda güneşli bir hava değil. Bulutlu, daha güneşi görmedim sabahtan beri. Ama güneşli havada buranın ne kadar güzel göründüğünü düşünün, hayal edin arkadaşlar. Gerçekten yani güzel. Buradaki benim ilgimi çeken, hoşuma giden Dungan Camisi oldu. Çok farklı bir mimarisi vardı. Bir de ikinci bu. Bu daha da güzel yani, bu çok çok güzelmiş. Kubbesi özellikle. Buradaki caddeler, yollar çok düz ve geniş olduğundan dolayı bir yere gittiğinizde merkezi bir yere yürüyerek gezebiliyorsunuz. Özellikle benim bu videoda gezdiğim yerler cami, katedral, park, Yeşil Pazar'ın orada kahvaltı yapmıştım. Yeşil Pazar bugün kapalı. Kapalı olduğundan dolayı içeriği gösteremedim sizlere. Buraları böyle gezebiliyorsunuz yürüyerek. Bakın, çünkü caddeler dümdüz. Yokuşlu bir yer yok. Ben sadece otobüsü hostelden buraya geldiğimde kullandım. Onun dışında geldiğimden beri yürüyorum. Cami şöyle solumuzda kaldı. Bu arada interneti hallettim. Tel 2 diye bir hat aldım. Onu da şöyle aldım. 1500 tenge yani 3 dolar verdim sim kartına. Gigabayta internete de 8 GB aldım. 8 GB'a da 2000 tenge yani yaklaşık 3,5 dolar verdim. 3,5. Yani toplamda 7-8 dolara sim kartını çözdüm, hallettim. İnterneti az ama yeter bana. En azından Yandex.Go'yu kullanabileyim, haritayı kullanabileyim, WhatsApp'ı kullanabileyim yeter benim için. Ki zaten çok telefona bakmıyorum. Sadece bir yerden bir yere gitmek için telefonu kullanıyorum. Ya da gerekirse Yandex.Go kullanıyorum. Yandex.Go'yu toplu taşıma için kullanıyorum. Taksiler çok pahalı çünkü. Ben buradan 10 kilometre hostelime gitsem 3 dolar ödeyeceğim. Max 3 dolar en az. Pahalı değil. Evet, ama buraya göre pahalı bana göre. Türkiye kıyasladığında hiç pahalı değil, çok ucuz. Siz buraya geldiğinizde size çok çok ucuz gelecektir. Belki sizin böyle bütçe ayırma gibi bir derdiniz yoktur. Rahat bir şekilde gezmek istiyorsunuzdur. Öyle gezdiğinizde konforlu bir şekilde dilediğiniz yerde taksiyle her yere gidebiliyorsunuz. Özellikle tek değilseniz, 2-3 kişiyseniz ve bunu paylaşıyorsanız çok çok daha rahat gezebilirsiniz. Ben tek olduğum için biraz bütçeli hareket ediyorum, ekonomik geziyorum. Buna dikkat etmek zorundayım. 2 kişi olsaydık 100 lira, 50 lira, 50 liradan bir şey olmazdı. 50 ödeyerek giderdik.
Arkadaşlar bu şekilde caddeler, yollar, Almatı yolları, caddeleri bu şekilde. Beraber küçük bir geziye çıktık bu videoda. Buraya geldiğinizde en azından bilmeniz gereken yerleri gösterdim. Oraları gezersiniz. Çoğunlukla buraya gelenler dağlar için geliyor, gölleri görmek için geliyor. Benim ekipman olmadığından dolayı biraz da dediğim gibi ekonomik gezdiğimden dolayı çoğu böyle uzak yerlere, dağlara falan gidemiyorum. Hem gitmek istiyorum ama ekipman yok. Hem de böyle bilmiyorum, kararsızım. Bakacağım, belki ilerleyen videolarda öyle bir şey fırsat yakalarsam bir dağ videosu yaparız. Ben de istiyorum ama eğer olursa, denk gelirse bakacağız duruma. Böyle arkadaşlar, bu video bu kadar olsun.